Slenderman. Slenderman efsanesinin ortaya çıkışı Something Awful forumlarında "Hadi bir korku karakteri yapalım" başlığı altında takım elbiseli, yüzü olmayan, normal insanlardan neredeyse 2 kat uzunlukta yaratılan bir karakter olarak başlamıştır. Fakat bazı insanlar bu karakteri gördüğünü söylüyorlar. Öyleyse Slenderman gerçek mi? İddiaya göre Slenderman genellikle çocukları, nadiren de yetişkinleri kendine hedef edinmiş, psikopat bir paranormal varlıktır. İnsanları korkudan titreten bu korkunç yaratık, seslerle kurbanın üzerine yürüyen ve ona her türlü negatif enerji ile kontrol altına alan, yüzü olmayan bir yaratıktır. Slenderman'ı gördüğünü iddia edenler, onun fiziksel özelliklerini şöyle sıralıyor. Uzun boylu, yere kadar değen, çok uzun kollara sahip, zayıf, siyah takım elbiseli ve beyaz tenli. Slenderman efsanesinin tarihi. Efsaneye göre Slenderman geçmişte gerçekten yaşamış biridir. 1600'lü yıllarda ünlü bir şövalye olan bu kişi çok gizli bir tarikata üyedir. Bu tarikatın korkutucu ayinleri vardır. Ayinlerinde çocukları kurban olarak Tanrı'ya sunuyorlar, çocukların iç organlarını çıkartarak vahşice katlediyorlardır. Kurbanlarını çocuklardan seçmelerinin sebebi, onların masumiyete sahip olmalarıdır. İç organlarını çıkartmalarının sebebi ise mumyalama olayına bağlanmaktadır. Efsaneye göre Slenderman bir şekilde ölümsüzlüğe kavuşur ve kurban aramaya devam eder. Bu efsaneyi eski ağaç baskısı bazı gravürlerde görmek mümkündür. Bir başka efsane de eski Alman kültüründen gelmektedir. Der Grobman, Almanca uzun boylu adam, uzun adam gibi anlamlara gelmektedir. Ortaçağ döneminde German folkloru Der Grobman'ın kara ormanda gezdiğini ve çocukları kaçırdığını anlatır. Efsanede uzun boylu adamın muhtemelen kendi suçlarının cezası için ağaçlara gerdirilerek asılmış sinirli bir çocuk tacizcisi olduğu söylenir. Çürüyen cesedi ağaçlardan aşağı sallansa da insanlar ruhunun hayatta kaldığını ve çocukları avlamaya devam ettiğini anlatırlar. Ünlü Alman ressam Hans Baldung, Alman yağlı boya ve kara kalem resim ve gravür üzerine isim yapmış bir ressamdır. Mitolojik konuları işleyen tablolar, portreler, eskizler, tahta baskılar, dokuma duvar halıları hazırlamıştır. 1510 yılında yaptığı Kadının Üç Çağ ve Ölüm isimli tablosunda Der Grobman efsanesinden etkilenerek gizli bir şekil yarattığı, müzenin 2003 yılında resmin bazı bozulmalarını analiz için X-ray cihazına sokunca anlaşılmıştır. X-ray cihazında resimde ölüm figürünün arkasında 4 adet daha kol görülmektedir ve bu Slenderman'ı tanımlanırken en çok kullanılan noktalardan biridir. Efsaneye göre gün içinde Slenderman'in büyük olasılıkla ortaya çıktığı yerler, açık alanlar ile ağaçlık yerlerdir. Boş yollar ya da ormanın derinliklerinde olduğu da söylenir. Slenderman kurbanlarından sağ kalanların çoğunun raporunda onu gece gördüklerini de söylüyorlar. Ayrıca açık pencereler, koyu renk odalar, boş ve cızırtılı televizyon ekranları ve kalabalık insanlar da ayrıca göze çarpmaktadır. Efsaneye göre Slenderman sadece 16 yaşından küçük çocukları öldürüyor. Onları bazen oyuncak, bazen de oyunla kandırıyor ve daha sonra kendi ölümcül oyununu oynuyor. Kolları, bacakları
parmakları ve ayak parmakları ince ve uzun. Hareket ettiğinde ise bir kemiğin kırılma sesini andırıyor. Ayrıca boynunu istediği gibi uzatabiliyor. Eğer onu görüyorsan kaçmalı ve geri dönmelisin. Çünkü o seni takip edecek, peşinden gelecektir. Uyandığında öldürüleceğin ormanda gözlerini açarsın. Üzerinde koca bir yük varmış gibi hissedersin. O sana bir soru sorar. Eğer doğru cevabı verirsen kollarını ve ayaklarını kırarak öldürür. Eğer yanlış cevabı verirsen yavaş yavaş boynunu ve sopa gibi parmakları ile kalbini çıkartır. İddialara göre Slenderman günümüzde kurbanlar almaya devam ediyor. Bu iddialar çeşitli videolar ve fotoğraflarla destekleniyor. Slenderman kurbanlarına yaklaştığında kurbanı onu bulanık görmeye başlıyor. Kurbanı onu gördüğünde ruhunda umutsuzluk, mutsuzluk, korku hakim oluyor. Bunun dışında onun kayıt cihazlarını bozacak bir etkisi oluyor. Bugüne kadar Slenderman'in var olduğu çoğu görüntü internete yüklenmiştir. Uzun süre bu konuda araştırma yapmış Amerikalı doktor Mr. Stewart, uzun süre garip olayları araştırmıştır. Annabelle ve çok ilgi çekici bir şey söylemeliyim ki, Mısırlılar da kurban verme ayinine çok benziyorlar. Slenderman diye birisi var mı bilmiyorum ama varsa onun kesinlikle bir ayinci olduğunu söyleyebilirim diyor. Olmaması, kamufle olabilmesi, ince olması, yaklaştığı kişinin görüş açısını bulanıklaştırması, her zaman takım elbise giymesi ve kurbanlarında paranoya, uykusuzluk, öksürük nöbeti gibi hastalıklar bırakması olarak sıralanabilir. Kurbanlarını öldürmek için 6 tane not bırakır ve kurbanlarının kendisine fark ettirmeden öldürüleceği ormana götürür. Kurbanları genelde çocuklar olur. Onu çekmek veya sesini kaydetmek isteyen makineleri bozar. Peki bütün bu olayların birleştiği noktalar nelerdir? Aniden ortadan kaybolan çocuklar olmuştur ve görgü tanıklarının tabirine göre bu çocukları takip eden takım elbiseli, uzun boylu ve yüz olmayan bir adamın görülmesi. Slenderman'in yakınında durduğunda hiçbir televizyon ve elektronik aletin çalışmadığı rapor edilmiştir. Yani o dönemde radyo, eski model televizyon, telsiz ve bazı cihazların çalışmaması gibi. Takip ettiği ve onun tuzağına düşürecek kişilerin uykusuzluk, iştahsızlık ve yorgunluk gibi halsiz düşürecek rahatsızlıkların meydana gelmesi. Olay polise bildirilmesine rağmen Slenderman lakaplı bu varlığın asla bulunamaması. Olayın geçtiği mekanlarda veya Slenderman'in önceden bulunduğu mekanlarda resim çekildiğinde bazı fotoğraflarda arkada hafif bir gölgenin olması. Çocuklara oyun şeklinde yerlerden ve duvarlara 6 adet kağıt bırakarak onlara yazanları çizileceğine göre gidileceği yeri bildirmesi, sonrasında ise çocuklar o mekana gittiğinde onların kaçırılması. Bazı bilgilere göre Slenderman'in arkasında 4 adet ince, kıvramsı kollar bulunmaktadır. ...1900'lerden gelen bazı fotoğraflarda Slenderman'in görüntülerinin siyah beyaz ve sepya olarak bulunduğu raporlarla doğrulanmıştır. Raporlar Amerika, İngiltere ve Rusya'daki görüntülerin yanı sıra çocuk kaybolma olaylarını da göstermektedir. 1900'lerin ortalarında Almanya'da savaş bölgeleri görünüşe göre Slenderman'in anavatanı olmuştur. 1960'larda Amerika ve Kanada'da bazı kayakçı ve çocukların kayıp raporları sonrası
ormanlık bölgelerden vahşice katledilmiş şekilde bulundukları haberi gelmiştir. Bu çılgınlıktan kurtulan birkaç tanığın ifadeleri de bu gizemi çözmeye yardımcı olmamıştır. Ölen kurbanlara işkence edildiği, daha sonra uzun ağaçların dallarında kazığa oturtulduğu ve organlarının ise ayrı ayrı plastik torbaların içine yerleştirilmiş şekilde bulunduğu raporlara geçmiştir. Görünüşe göre kurbanların cesetlerinde herhangi bir mücadelenin işareti görülmemiştir. 1990'lı yılların sonlarında teknolojinin gelişmesi ile sıradan fotoğraf makineleri ve kameralar aracılığıyla Slenderman üzerine daha fazla ışık tutacak kanıtlar kaydedilmiş ve potansiyel mağdurları takip ederken defalarca fotoğraflanmıştır. Slenderman sıklıkla gizlenerek ve kurbanlarını sisin içinde pusuya yatarak bekler. Slenderman genellikle çocuk kurbanlarına bir tür hayali arkadaş gibi davranarak onlarla arkadaş olur. Hatta kişiden kişiye farklılık gösteren korkunç kabuslar onun ziyareti sonrasında ortaya çıkar. Slenderman'i bu kadar korkunç yapan şey onun varlığının şüpheli oluşudur. Gerçek olabilir ya da olmayabilir. Belki de Slenderman ile karşılaşan çoğunluk sadece bu hikayeyi anlatmak için yaşamıştır. Belki de Slenderman, korkuların beslenerek gerçeklik yarattığı bir tulpadır. Gerçeğe dönen, gerçek ve efsane arasında bir köprü. Belki de. On October 7th, 1989, police were conducting a search for a missing girl within Morgan County, Tennessee. A man by the name of Thomas Neely had been brought in for questioning while having it recorded for evidence. This tape has been classified for over 20 years, but has recently been released as a matter of public record. What you're about to hear may be disturbing. Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. They actually only lived up the street. I'm sorry. It started to get dark out, and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare!
No, it! Jessica's clothes. One of its hands. You do. It's okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms are almost to the ground. I've never seen anything like it. It's face. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı ve gizemli konuları bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.